Merhaba, Ayşin Önder ben. We are in Boncuk Köy right now in İzmir. If you live in Turkey or if you visit Turkey, you can see this object everywhere. Almost every Turkish person has one to carry around with them or display in their house. And in this video, I would like to show you the place where evil eye is made, and you will learn about the belief and you will see how do they make it. See, there are lots of Nazar Boncuğu here, and I said evil eye in English, but we don't say evil eye, we say Nazar Boncuğu. Nazar means look in Arabic, and Boncuk means bead. And not only Turkish culture, but also many culture has this. So what is the belief? We believe that evil eye protects us from bad luck, injury, or harmful power. The shape of bead is eye, because we also think that we got some negative energy or invisible attack from someone's eye, especially when we have something precious such as child, happy relationship, car or new house. If your evil eye breaks or cracks, don't worry about this because it's good, and we think that it has done its job of protecting us from misfortune, and you should replace it immediately. Now we are going to see how evil eye beads are made. And I'm going to talk to Mehmet Usta, who is the glass beads master, and I'm going to speak in Turkish. So I added the subtitle in Turkish and English for this video. Evet, ben öğrencilerimi sık sık buraya getiriyorum. Evet. Ve Mehmet Usta bize değişik şekillerde nazar boncuğu yapıyor. Mesela öğrenciler balık istiyor. Mehmet Usta bize balık yapıyor. Balıktan nazar boncuğu veya penguen şeklinde nazar boncuğu. Ama bugün deniz yıldızı çalışıyor usta. Bak, deniz kabuğu. Deniz yıldızı da yapıyoruz ya. Ama deniz yıldızı da yapıyormuş. Ama nasıl yapalım? Evet, usta bunlar cam mı? Cam. Cam. Şu an ne yapıyorsunuz? Empur yapacağız. Empur. Ayar yapıyorum da. Ayar. Ocağa cam atıyorsunuz. Bak şey yap. Şimdi bak ben bunu granür atacağım içeri. Bak şimdi. Şimdi sarı renk. Evet bak. Bak şimdi. Şimdi mercan rengi. Evet. Mavi. Nazar boncuğu rengi olan mavi ocağı. Ve bu camlar ocakta eriyor. Erecek birazdan. Evet, şimdi eridi camlar. Şimdi bize ne yapacaksın usta? Balık. Balık. Evet, şimdi balık yapımını izliyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, burası Boncuk Köy dediğimiz gibi. İzmir'e girerken havaalanına yaklaşık 2 kilometre yakınlıkta bir yer. Çok yakın İzmir'e. Ve Murat Bey buranın sahibi. Şimdi Murat Bey'e birkaç soru soracağız bu meslekle ilgili ve bu yerle ilgili. Evet Murat Bey,
Ne zaman açtınız burayı? 1990 yılından beri geleneksel nazar boncuğu imalatı ve ticareti işiyle uğraşıyoruz. Nasıl karar verdiniz böyle bir şey yapmaya? Nazar boncukları babamın uzun yıllardır hem sevdalısı olduğu hem hobisi olan bir el sanatı. Kendisi yapıyor muydu? Yok, hayır, daha çok meraklısı nazar boncuklarının. 1990 yılında kendisi inşaat müteahhitiydi. Müteahhitliği bıraktıktan sonra onun hobisi benim mesleğim oldu. Hala birlikte devam ettiriyoruz. Bugünlere getirdik. İnşallah yarınlara taşımayı düşünüyoruz bu mesleği. Çok güzel, çok da güzel bir yer. Çok güzel bir ederiz. bahçeniz var. Peki nazar boncuğu ile ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi ben İngilizce anlattım biraz önce neye inanıyoruz diye. Evet. Biz neden nazar boncuğu taşıyoruz? Şöyle söyleyeyim, nazar inancı çok eskiden bu yana bilinen bir şey. Geçmişi nazar boncuğunun 3000 yıl geçmişe dayandığı biliniyor araştırmalara göre. Ben kısaca nazar boncuğunun taşınma sebebini şöyle açıklayabilirim. Bana göre hedef şaşırtıcı bir obje. Yani bu işte gözlerle yayılan o negatif enerjiyi üzerinize gelmeden evvel üzerinize taktığınız bir nazar boncuğuyla arabanıza veya iş yerinize sizden evvel o dikkati çekerek üzerine çekmesi olayı. Evet. Evet, benim de bugün kolyem var. Güle güle. Bizde bütün Türklerin evinde, arabasında, üzerinde, çocuğun üzerinde nazar boncuğu olur. Çünkü biz o kötü enerjinin boncuğa gidip bize gelmemesini dileriz. Hatta kırıldığı zaman da biraz önce söylediğimiz gibi kırıldığımızda hiçbir zaman üzülmeyiz. Bu çok iyidir. Ve biz nazar çıktı deriz buna. Ve hemen yenisini takarız. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, eğer siz de İzmir'e gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Hem renk boncukları hem de bu boncukların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.